Merhaba arkadaşlar. Star Atlas Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Star Atlas haritasında mesafelere hesaplama yöntemini anlatacağım. Biraz matematik içerikli bir video olacak. Hani çok da bilmek zorunda da değilsiniz esasen. Star Atlas zaten otomatikman mesafeleri göstereceğim. Kendisi hesaplıyor zaten. Fakat nasıl hesaplandığını merak ediyor olabilirsiniz. Veyahut da kendiniz de hesaplamak isteyebilirsiniz. Ne kadar çok bilgi sahibi olursanız o kadar iyi. Daha çok verim alırsınız oyundan. Bu arada kanalıma abone olup bu videoyu da beğenirseniz sevinirim. Şimdi biz normal hayatta mesafeleri nasıl ölçüyoruz? Yani mesela İstanbul'la Ankara arası ne kadar? İşte 450 kilometre. Biz onu kilometreyle ölçüyoruz. Star Atlas demiş ki kardeşim ben mesafeler için kendim bir birim üreteceğim. Yani kilometre yerine kendim bir birim üreteceğim. Buna da AU diyeceğim demiş. AU da Atlas Unit'in yani Atlas biriminin İngilizcesi. Bir Atlas, bir AU da şeye eşit. Bakın şunu biraz daha şey yapayım. Bakın kareler var demiştim hep. Bu karelerin bir kenarı bir AU'ya eşit demiş Star Atlas. Tamam mı? Şimdi bu ölçü birimi neden önemli? Şimdi örneğin siz işte şu MRZ14'ten MRZ12'ye gideceksiniz. Bunun arasındaki mesafeyi bilmeniz lazım ki buradan buraya gittiğin zaman ne kadar yakıt harcayacaksın bunu bilmen lazım. Dolayısıyla işte örneğin atıyorum burada bir kaynak var. İşte bu kaynağı buraya geleceksin, ta buraya kadar geleceksin, bir yakıt harcayacaksın. Ondan sonra bunu ta yeri satabilmek için geri şeye getireceksin. Bu CSS'ine getireceksin, onun CSS'ine. Bunları anlatacağım. Dolayısıyla burada bir yol kat etmen lazım. Bu yol kat ettiğin zaman da bir yakıt harcaman olacak. Onun için de ne kadar mesafe gittiğini bilmen lazım. Şimdi mesafeleri ölçebilmek için de buradaki koordinat sistemini bilmemiz lazım. Koordinat sisteminde ne? Bakın şunu zoomladığım zaman daha rahat görürsünüz. Bakın her şeyin altında bütün sektörün MRZ14'ün altında bakın tam net ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şey yazıyor bakın X eksi 23 Y de 0,4. Bu MRZ14'ün koordinatı. Bütün noktaların buna göre bir koordinatı var. O da nasıl hesaplanıyor? Nasıl bir mantık var? Şuradan göstereyim. Bakın şöyle. Bu analitik geometride bize lisede anlatmışlardı. Ne kadar hatırlıyorsunuz, ne kadar gördünüz bilemiyorum. Şimdi şöyle diyor burası. Şurası sıfıra sıfır noktası. Burası y ekseni. Burası da x ekseni. Bütün noktaların, şunun üzerindeki bütün noktaların bir x ve y değeri var. Örneğin burası sıfıra sıfır noktası. Bakın y noktasında buraya doğru gittikçe y birim artıyor. X 0 hala. X'te çünkü hareket etmedim henüz. X 0'dayım. Burası y ekseni olduğu için yukarı doğru gidiyorum. Burası y 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. X 0, y bilmem ne. Buradan sağa doğru giderken ne oluyor? Bu sefer y sabit. X artıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. 100, 240'a kadar gidiyor bu örnekte. Tamam mı? Dolayısıyla her noktanın bir x, y değeri var. Buraya doğru gidince bak x pozitif, y pozitif. Çünkü x de artıyor, y de artıyor. Burada herhangi bir noktada olduğum zaman. Bu noktada mesela ne x pozitif çünkü x'ten dolayı bu artıya geçmiş ama y negatif. Y sıfırın altına gitmiş şu nokta için örneğin. Burası y negatif bölgesi. Burası ne? Burası da x negatif, y negatif. Çünkü x'te de y negatife gittin, y'de de negatife gittin. Şuradaki herhangi bir nokta için. Örneğin şurası eksi 100'e, eksi 100 noktası. Burada da bu sefer y'de artıya gittin, x'te eksiye gittin. O yüzden y pozitif, x negatif. İşte burası da bakın şurası sıfıra sıfır noktası. Şurada da şu y ekseni aslında görünmüyor ama orada bir y ekseni var. Burada da bir x ekseni var şöylemesine. Burası sıfıra sıfır noktası. Örneğin işte mesela MRZ 15. Şimdi şurası 0 0 bu demek ki MRZ 15 x de pozitif y de pozitif. Çünkü neden? X için x ekseninde şöyle pozitife gittik. Sıfırdan pozitife doğru gittik. Y ekseninde buradan şuraya kadar gittik. Dolayısıyla her noktanın bir değeri var. Bakın mesela Oni 4 Oni ya da Oni CSS'e gidelim bakalım onun şeyi neymiş. Oni CSS Navigate to Sector dedim. Şunu da
şey yapayım. Bakın neymiş? 10 CSS eksi 40'a 30. Yani eksi 40'a 30 ne demek? Şuralarda bir yerde, bakın haritanın hatırlarsanız şuralarında bir yerdeydi eksi 40'a 30. Eksi 40 ne? X'de. Eksi 40 yani şurası X bakımından eksi de. Y'de de artı 40. O da bu şuraları filan tekabül ediyor. Bakın haritanın da zaten o yukarılarında bir yerdeydi. Eksi 40'a 30. Şuralarda bir yerde. Koordinatları da anlattık. Bu her yerin, bunun üzerindeki bütün karelerin bir X ve Y değeri var dolayısıyla. Hesaplayacağız, onu anlatayım. Bakın şurada bunun formülü var. Şurada ben de internetten buldum, ben hazırlamadım. Çok da şey değil. Sonuçta şey diyor. Şu formül şu. Diyor ki x2'den x1'i çıkart, karesini al. Ondan sonra y2'den y1'i çıkart, karesini al. Ondan sonra bu karesi aldığın şeyleri topla. Ondan sonra da bulduğun toplamın karekökünü al. Ne yapacağız? Bir de şimdi iki nokta olabilmesi için bakın burada ne yapmış? A ve B noktası arasındaki mesafeyi hesaplayacak. A noktasının bir x1 değeri, bir x değeri var, bir y değeri var. Ona ben x1 ve y1 diyorum. B noktasının da bir x ve y değeri var. Ondan sonra bu formülde yerine koyunca otomatik A ve B noktası arasındaki mesafenin AU cinsinden değerini buluyorum. Şimdi örneğin biz şeyi hesaplayalım. 10i'den 14'e gitmenin bize nasıl bir ne kadar mesafe, 10 ile 14 arasındaki mesafenin ne kadar AU olduğunu hesaplayalım. Şimdi ilk önce 10i'nin çıkış noktamız 10i. Onun x ve y değerlerini yazacağız. Şurada şuna tıklayıp baktığım zaman demin görmüştük zaten, bir daha bakalım. Bakın ne? X'i eksi 40, y'si eksi 30. Yani x eksi 40, y'si 30. Varış noktamızda ne demiştik? Varış noktamızda 14 olsun. 14'ü seçeyim. 14'ün koordinatlarını öğreneceğim. 14'ün koordinatları da x 38, y 25. X 38, y 25. Tamam mı? Şimdi burada formül var. İşte şu formül. Bunu istiyorsanız bir şeyle yazın. Bu İngilizce bu arada. Ben Excel'i İngilizce kullandığım için formüller İngilizce. Siz Türkçe kullanıyorsanız bilmiyorum, orada bu square root demek karekök demek. İşte şunun ben formüle yazdım. Ne yaptım? H30 eksi H29. Yani şu eksi 38 eksi 40 yapıp onun karesini aldım. Ondan sonra 25 I30, o da burası. I30 eksi I29 arasındaki farkı bulup onun karesini aldım. Ondan sonra bu bulduğum iki şeyi toplayıp bulduğum sonucun karekökünü aldım. O da 5,38. Bu yani iki birim arasında, yani şeyle 10 ile 14'ün, bu 10 dediğim CSS, yani 11 de diyebiliriz buna. 11 ile 14'ün arasındaki mesafe 5,38 küsurat. Şimdi bunu böyle her gezegen için hesaplamamıza gerek yok. Zaten Saratas otomatikman hesaplamış bütün mesafeleri. Şimdi ben bir tane örnek üzerinden o mesafe doğru mu yanlış mı onu size göstereceğim. Veyahut da bu hesaplamaları yapmadan ne kadar yakıt tüketimi olduğunu nereden göreceksiniz onu anlatacağım. Şimdi ben iki tane filo kurdum. Bu filo işini anlatacağım daha. Yani bir gemilerle ilgili bir takım işlemler yapabilmek için önceden bir filo kurmanız lazım. Anlatacağım. Şimdi bir tane Fimbul Airbark filosu kurdum. Bir tane de Pierce X4 filosu kurdum. İsimlerini de bu şekilde değiştirdim. İsimlerini de ayarlayabiliyorsunuz. Her bir filoda şu an bir tane var. Bir tane Fimbul Airbark var. Burada da bir tane Pierce X4 var. Bu kısımları anlatacağım ben. Hani nereye tıklamam gerektiği kısımları. Sadece ben şu an mesafeyi size anlatmak istiyorum. Bakın şimdi şu an neredeyim? Ben 10 CSS'deyim. Burası 10 CSS. Bakın yazıyor 10 CSS. Nereye gitmek istiyorum? 14'e. Şimdi şunu tıklıyorum. Şuraya gitmek istiyorum. 14. Şimdi o da eksi 38'e 25. Ne demiştik? Şuradan şuraya mesafe kaç AU'ydu? 5,38. Şimdi şey tablosu var. Bakın. Şu tabloda bunu verileri vereceğim. Bu biraz hesap kitap işi. Bunları bize Saratas oyunu veriyor. Bakın fuel, Fimbul Air var. Bir Fimbul Airbike'ın Warp'la bir AU gitmesi için 18,76 fuel, yani yakıt harcaması lazım. Subwarp'la gitmesi için de
bir AU için 5,15 harcaması lazım. Pierce X4 için de 15,48'e 4,25. Şeyi sorabilirsiniz. Warp ne, subwarp ne? Bu yolculuk diye kullanabilirsiniz bunları. Bu yolculuk demek. Arasındaki fark ne? Warp'la daha hızlı gidiyorsun ama daha masraflı. Subwarp'la daha yavaş gidiyorsun ama maliyeti de sana düşük. Bunlara bütün gemiler için bu değerler var zaten hepsi için. Bir fark da subwarp'la daha tek seferde daha uzun yere gidebiliyorsun. Warp'la o kadar uzun yere gidemiyorsun. O şu use subwarp'ı tıkladığın zaman o. Bakın şuna tıklamadı. Bunu anlatacağım bu arada. Hani kafanız karışmasın diye şimdi kısaca değiniyorum. Bakın normal warp buna tıklamadığınız zaman warp seçili. Warp'la sadece şu kadar gidebiliyor. Şu beyaz alan kadar gidiyor. Ama use subwarp dediğim zaman bakın harita açıldı. Daha uzak mesafeye gidiyor subwarp'la. Tamam mı? Şimdi subwarp kalsın şimdilik. Hani matematiği ben size göstermeye çalışıyorum bu videoda. Şimdi dedik ya şunla bu ONI 1 ile ONI 4 arasındaki mesafe 5,38. Şimdi bu 5,38 ise eğer bu Fimbul Airbike 1 AU'da 18 1 AU için subwarp yaptığı zaman 5,15 harcıyorsa eğer oradan oraya da 5,38 ise bununla bunu çarptığım zaman 27,73 benim oradan oraya gitmek için fuel harcamam lazım. Bakalım doğru mu? Şöyle subwarp seçili. Çünkü normal warp'la gidemiyorum oraya kadar. Çok sınırlı olduğu için bir daha söyleyeyim. Şunu subwarp seçtim. Ve de buna seçtiğim zaman bakın fuel required demek gereken fuel harcaması 27. Bu hesaplamayı da şöyle yapıyor. Biz biraz daha büyük bulduk 27,73. Bunu aşağıya yuvarlıyor her zaman. Yani 27,73 oldu. Bunu aşağı yuvarladı 27. Şey için yapalım. Bir tane de X4 için yapalım. Aynı şeyi X4 için yapmak isteseydim. Bakın bunun warp menzili biraz daha büyük. Bu daha biraz daha uzak, farklı bir gemi olduğu için. Gene use subwarp seçiyorum. Bunu tıkladım. Bak bu ne kadar bunun için gerekiyor da 22. Bunun gitmesi buradan buraya gitmesi için bir tane gemiyi götürmenin maliyeti. Onu da şöyle yapabiliriz. Bununla değil de bununla çarpacak. Bakın 22,188 aşağı doğru yuvarlıyor dedik. 22. Bakın 22. Tamam mı? Bu warp, subwarp kısımlarını anlatacağım ileride. Ben sadece şu fuel'u ne kadar nasıl hesapladı onu size göstermek için bu videoyu çekiyorum. Bir daha hatırlatayım. Videoma abone olup kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.